Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Boost Converter çizeceğiz. Boost Converter biliyorsunuz diğer adıyla Step Up olarak geçiyor. Step Up dediğimizde işte giriş voltajını yükselterek çıkışta daha fazla bir gerilim elde etmemizi sağlıyor. Yani bir DC-DC Converter. Yani ne çizelim diye sormuştum aslında Instagram'da. Bir de Twitter'da. Arduino Nano işte veya Shield veya LED Blink veya Boost Converter diye sordum. En çok ayağı alan bu oldu. Ondan dolayı bunu çizeceğiz. Yani sıfırdan şematiğinden başlayıp PCB'sine kadar devam edeceğiz. Bu arada nasılsınız? Türkiye'de havalar nasıl? Umarım koronayla aranız iyidir. Aranız iyidir derken inşallah size denk gelmemiştir. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yani elektronik sektörü de çok zorlandığı bir dönemde şu an. Çünkü işçi gücü azaldığı için üretimler durdu. Üretimler durduğu için de işte yarı iletken üretimleri çok etkilendi. Ondan dolayı da işte işlemciler olsun, yarı iletken malzemeler olsun hep sekteye uğradı maalesef. Ürün üretimleri de zaten durdu maalesef. Çoğu ürünler. Bizi pek etkiledi mi? Etkiledi açıkçası. Bizi de etkiledi. Ancak bizim işimiz hala devam ediyor. Bizim de sıkıntımız işte tedarikçilerle oluyor. İsveç'te tabii Türkiye'deki kadar şey olmuyor. Öyle aman aman böyle bir karantina yok maalesef ama önlemler var. Özellikle önlemleri arttırmaya başladılar. İsveç hep örnek oldu bugüne kadar. Şöyle örnek oldu. İşte maske takmıyorlar, karantinaya almıyorlar. Bakın koronavirüsü yalan gibi şeyler söyleniyor. Ancak maalesef öyle şeyler pek doğru olmadığı kanıtlandı arkadaşlar. İsveç şu an biraz sıkıntısını yaşıyor. Hani aslında iyi bir örnek olmadığı anlaşıldı. Şu an kötü bir durumda. Keşke hani kapıları kapatsaydık falan gibi durumlara geliyorlar. Mesela şu an İngiltere ile ve Danimarka ile kapılar kapanmış durumda. Öyle durumlar var. Tabii ben işe her gün güne gidiyorum. Maske takma zorunluluğu getirildi iş yerinde dahil. Ya dışarıda da pek takmıyorlar. Mesela öğrencilere, yaşı küçük olanlara maske zorunluluğu yok. Örneğin. Bu da karmaşık bir olay. Otobüse biniyorum sabah mesela. Genelde kalabalık olmuyor ama kalabalık olduğu zaman da insanlar iç içe. Yani sanki korona yokmuş gibi bazen. Hani bu biraz da algıyla alakalı yani insanların oluşturduğu. Onun dışında İsveç'in nüfusu toplam nüfusu 10 milyon. Yani İstanbul'dan bile küçük bir nüfusa sahip ama yüz ölçümü daha büyük. Onun için daha rahat bir ortamı var. Böyle biraz genel bilgi vermiş oldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar firmam bana herhangi bir ölçü cihazı vermedi. Ben işe gidip çalışıyorum hala. Çünkü donanımlar çok büyük donanımlar. Yani işte ne bileyim 15.6 inç ekranla şey var, osiloskop var. Onunla çalışıyorum. Benim osiloskopum. Ya power supply'lar var işte. Artı chamber var. Bu ara işte sıcaklık testleri yapıyorum. O yüzden chamber bilenler bilir. Yani büyük bir böyle fırındır. Özel bir fırındır. Standart testleri yapılır genelde. Veya stres testleri yapılır. İşte hani sıcaklık testleri yaparsınız. Mesela 70 derecede şeyler oluyor mu gibi, sıkıntı oluyor mu gibi şeyler yaparsınız. İsveç ile ilgili arkadaşlar daha sonra farklı bir video yaparız. Ancak şu an bunu çizelim. İsveç hakkında da konuşmak isterim. Nasıl geldim buraya? Nasıl kariyerim ilerledi buraya? Evet. Şöyle başlayalım. Bu devreyi çizeceğiz arkadaşlar. LM2587. Daha önceden dediğim gibi benim amacım burada hani PCB oluşturmasını öğrenmek. Donanım oluşturmak yani donanımın tasarımını yapmak biraz arkadaşlar zaten işin mühendisliği, temel mühendisliği. Onu göstermek canlı yayında biraz zor. İşte hazırlanmak gerekiyor. Maalesef şu aralar çok zamanım yok. Ayrıyeten tez yazmaya çalışıyorum. Ondan dolayı
sadece PCB göstermek istiyorum. Ama şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. PCB çizmek sadece programı kullanmayı öğrenmek değil. Yani işin elektroniğini de bilmemiz gerekiyor ki PCB'yi iyi çizelim. Bunu demiş olalım ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu devredeki malzemeleri tek tek Altium'a koymaya başlayalım ama önce bir proje dosyası oluşturmamız gerekiyor. Şöyle Altium'u açıyorum. Altium'da biz geçen canlı yayında buck converter çizmiştik. O da burada. Şöyle sağ tıklıyorum buraya. Add new project diyorum. Default olarak geliyor. Yeni bir folder oluşturayım masa üstüne. Yine. Şöyle ne diyeyim. Ya da şuradan DC olduğu için zaten bunun içine direkt yazabilirim aslında. İsmine de proje ismini yazıyorum. LM2587 Boost Converter. Şöyle bomboş bir proje dosyası geliyor. Önce buna bir yeni şematik ekliyorum. Benim sembollerimi ekleyebilmem için. Hesap kitap işlerine de değineceğim arkadaşlar ama onları muhtemelen canlı yapmayacağım. Yeni gelen arkadaşlara selamlar ve merhaba. Yapmayacağım çünkü dediğim gibi çok ayrı bir özen istiyor. Ona da değinmek isterim. Öyle direkt hani aldım koydum çalıştırdım gibi durumlar olmuyor. Genelde işte hani gerçek bir sistemde de normalde çalışılırken tamamen böyle en iyi değeri yakalayamayabiliyorsunuz. O yüzden de testler de yaparak bunlar anlaşılabiliyor. Hani daha düzgün, daha doğru sağlam bir dayanağa veya temele dayanması için onları canlı değil de önceden çekip atmam daha mantıklı olabilir gibi geliyor bana. Şöyle şunu hemen böyle bir sola atayım. Altium da benim yanına gelsin. Ancak niye böyle olmadı? Evet. Önce şu geçen hafta bunları true hole yani SMD olmayan hani yüzeye konmayan malzeme seçmiştik. Bu hafta seçelim. SMD'lerini seçelim bunların. Nichicon bir kondansatör önermiş arkadaşlar. Bunlar bayağı iyi olanlar. Piyasada bilinir bunlar. Power elektronikçiler bunları iyi bilir. Hani bunların ömürleri iyidir. Kalitelidir. Öyle Çin malı gibi değildir. Burada mesela şöyle diyeyim. Hani bunu tasarlayacağınız zaman arkadaşlar zaten bu dokümanı bir okumanız gerekiyor. Burada verilen dizaynlar her zaman örnek dizayn oluyor. Alın bunu kullanın diye direkt demiyorlar. Yani burada birkaç değişiklik daha yapmanız gerekebiliyor. Veya devrenize göre işte ayarlamanız gerekebiliyor. İnce ayar gibi. Burada mesela en önemli noktalardan biri buradaki kapasitörün bir ömrü var arkadaşlar. İşte bunun üzerinden geçen ripple'a göre yani bu voltajın salımına göre bunun bir ömrü var. Bunu hesaplamanız gerekiyor. Bunu muhtemelen datasheet'inde bulabiliyorsunuz. Datasheet'inden bulup bunun ömrü hesaplanıyor arkadaşlar. İşte kaç yıl çalışacağı. Mesela power supply'larda işte girişte kapasitörler yandığı zaman aslında biliniyor bunların yanacağı. Yani ne zaman ömrünün biteceği biliniyor. Öyle hani rastgele olmuyor yani. Hani bu bozulmuş ben çok şaşırdım gibi bir durum yok. Ya zaten bunların yanacağı biliniyor bir süre sonra. Ha tabii ne kadar yanar, ne kadar garantisini verir. Ortalama işte bu şeyle bulunması lazım, hesaplamayla bulunması lazım. Çünkü her kondansatörün biraz farklı olabiliyor. Ancak bu gibi strese maruz kalan kapasitörlerin böyle hesapları yapılabiliyor. Burada şimdi malzememizi koyalım. Şöyle bu kütüphaneyi daha önce yüklemiştik, göstermiştim nasıl yükleneceğini. Yüklemeyen arkadaşlar bunu tekrar videolar izleyebilir. Şöyle elektrolitik SMT seçelim.
56 mikro civarı veya biraz daha yüksek bir şey seçelim. Şunu nasıl yapacağını bilmeyen varsa bir daha gösteriyorum. Şöyle olur normalde bu. Şöyle mesela select columns, yani şuradaki değerleri. Şuradan ben value'yu aktif ettim arkadaşlar. Buradan da sağ tık enable columns grouping dediğim zaman şunu tutup buraya atarsam değere göre sıralıyorum. Ben ne istiyordum? 56 mikro. Şuradan hemen bakalım 56 mikroda nelerimiz var. Giriş voltajının tabi ne demişiz mesela 18-28 volt olacak. O zaman buna 50 voltluk ya da 35 voltluk bir şey seçmemiz gerekiyor. 6'ya 6 şöyle hemen gözükebiliyor. Görüyoruz. Bunu aldım girişe. Bilgisayar biraz kasıyor gibi sanki. İnşallah kapanmaz yayında. Evet. Bunu koyduk. Şurada şu diyotu koymamız gerekiyor. Burası 2 amper arkadaşlar. Yani minimum 2,5-3 amper bir şey seçiyor olmanız daha sağlıklı olur burada. Ben daha önceden bakmıştım tabii ne olduğuna. Yayında zaman kaybetmeyeyim diye. Şuradan hemen Diode Rectifier Single'dan böyle no data to display derse biraz bekleyin, geliyor. Çünkü çok büyük olduğu için işlemesi zaman alıyor. Şöyle bir şey buldum. Biraz büyük arkadaşlar. Ya da 3 amperlik. Bunu kullanabiliriz. Tabi siz bunun yerini koyduktan sonra gidip bir alternatifinde, aynı PCB kılıfına sahip başka bir alternatifinde koyabilirsiniz. İlla ki yani bu seçtiğim malzeme olmak zorunda değil ama ne koymak istiyorsanız onun footprint'inde aynı eşleştirirseniz ona göre daha sonra oynama şansınız olabilir. Altium ile Eagle'ın çok büyük farklılıkları var mıdır? Yani tabii ki tamamen ayrı programlar. Arayüzleri bile farklı. Şöyle Altium aslında Eagle piyasaya bayağı bir giriş yaptı Türkiye'de. O zaman herkes Eagle kullanırdı. Ben Proteus kullanırdım. Daha sonra ben işte 2 yıllıkta hocamdan gördüm. Mustafa Engin. Onun da kulaklarını çınlatayım. Onun sayesinde Altium'da bu kadar ilerledim. Orada görüp öğrendim. Ondan sonra işte Altium'a devam ettim ama Altium daha da böyle high speed dizaynlar için tasarlanmış bir şey. Daha kompleks şeyler yapabiliyorsunuz. İş oraya gelince oradaki kullanılan araçlara zaten ihtiyaç duyuyorsunuz. O kompleks yani karmaşık olan araçlara. Bunlar da Eagle'da oluyor mu? Olmuyor bazen. O yüzden hani bunun yorumunu aslında kullanıcıya bırakıyorum ben. Şöyle büyük firmaların çoğunda Altium kullanılır ya da Allegro işte kullanılır. Cadence Allegro, o da çok iyi bir program. Hani daha böyle işte Türkiye'de küçük çaplı yerlerde veya ne bileyim kişisel de olabiliyor bazen arkadaşlar. Sizden hani sadece PCB çizmeniz de istendiği zaman siz neyi iyi biliyorsanız onu çizebilirsiniz. Burada olay işin mühendisliği tabii ki. Her PCB rastgele çizilmiyor maalesef. Tabii bazı şeyler var. Bazen PCB'lerin çizimi de çok abartılıyor. Yani öyle çizilmez, böyle çizilmez. Ya yok köşeli yol koymayın falan. Hani bunun sebebini ben şöyle görüyorum. Piyasaya yeni giren arkadaşlar kopyaladıkları bilgileri paylaşmak isterken abartarak paylaşıyorlar. Abartarak paylaşıldığı zaman bu bilgi gereksizce büyüyor. Piyasada o kadar çok yanlış bilinen bilgi var ki bunları düzeltmek çok zor. Demiş olalım ama şöyle devam edelim biz. Yapacağımız bir şey yok. O yüzden forumları takip etmek yerine arkadaşlar Application Note, Datasheet, işte firmaların paylaştığı kitaplar, işte Texas Instruments, ST, Electronics, bu gibi firmaları takip ederseniz sizin için çok daha iyi olur. Yani forumlarda iyi bilgi paylaşan insanlar da var ancak yanıltan çok bilgi var maalesef. Geçen gün bir tane YouTube'da işte bu lane matching yani böyle çizilmiş bu işte hani kavisli yollar veya işte yolların birbirine olan
eşitliğini sağlamak için yapılan şeyi birisi açıklıyordu Türkçe. Altına yazmışlar ki bu senin dediğin yanlış. Bunun direnç için yapılıyor. Veya bobin etkisi için yapılıyor. Yani adam videoyu çekmiş, o kadar uğraşmış. Altına gidip yine yanlış bilgi yazıyorlar. İnanılmaz bir şey ya. Türkiye'de bunu yıkmak çok zor. Tabii tenzih ediyorum sizi. Hani herkese, kimseye burada hedef aldığım yok ama böyleyiz maalesef. Evet, şuradaki dirençleri koyalım arkadaşlar. 56.0805 kılıf seçiyorum. Bunu daha önce de açıklamıştım. Bu kılıfları, boyutlarını, neye göre olduğunu. Burası seramik kapasitörler, pardon. Şuradan dirençlere gitmem lazım. Tabii bekliyoruz bu arada. Bilgisayarımı değiştirmem gerekiyor muhtemelen. 56.3'lük yok mu bir kapasitör? Bize 56 kilo ohm versin o zaman. Biz daha sonra kendimiz ayarlarız. Bu da mı yok? Şöyle 56 kilo ohm. Evet. Bunun şeyi %5 ve %1 olabilir arkadaşlar. Toleransı, biliyorsunuz dirençlerin toleransı var. Çünkü neden? Bu feedback'te olduğu için bunun toleransının düşük olması çok daha iyi olacaktır. Şöyle hemen çıkışına koyuyorum bunu. Altına da 2K koyuyorum. Tabii ki buradaki değerleri arkadaşlar kendiniz daha sonradan hesaplayıp başka da bir şey koyabilirsiniz. Hani illa böyle olması gerekmiyor. Şöyle 2 kilo ohm. Evet, SSD hard disk kullanıyorum da biraz eski kaldı galiba benim bilgisayarım. Şu C-out kapasitörünü de Nichicon yine koyalım. Tabii ben aynısını koymuyorum arkadaşlar da sadece değer olarak eşleştiriyorum. Siz bunu çizerken yoksa kendiniz oluşturabilirsiniz. Birazdan şeyi de çizeceğiz beraber. Bobini. Bobin maalesef yok. İstediğimiz ayarlarda. Burada 1200 mikrofarad var mı acaba burada? Muhtemelen yok. 1200 mikrofarad, 1500 mikrofarad var. O olur tabii ki de. Ama voltajı çok düşük. 1000 mikrofarad olur mu? O da olmaz. Bunların voltajı düşük maalesef. Şu en az 50 voltluk bir şey. Şunu seçeyim. Bundan 2 tane koyalım. 200 mikrofarad olsun. Biliyorsunuz paralel oldukça kapasitörün değeri artar. Seri oldukça da değeri azalır. Yani bu şeyin tam tersidir. Dirençlerin tam tersidir. Bobini kendimiz çizeceğiz arkadaşlar. 3 boyutlu hali var. Bobin kendi olacak. Şöyle bunu koydum. Şuradan üstten sağ tıklıyorum arkadaşlar. Buradan işte VCC koyuyorum. Bunun ismini de Vout yapacağım. Biraz görsel olarak da önem verelim çizime. Çünkü bu başkası açtığı zaman çok büyük bir etki oluyor. Ben mouse'uma kısa yollar atadım bu arada. Yani onları kullanıyorum. Hani her zaman buraya tıklama ihtiyacı duymuyorum. Kafanız karışabilir o yüzden. Ya biz neden aynısını yapamıyoruz gibi düşünmeyin. Simetrik olması da güzel olur şöyle yaparsak. LM2587'yi çizelim. Geçen hafta burada bir kütüphane oluşturmuştuk. Şimdi bu kütüphaneyi bütün çizimlerinizde nasıl kullanacağınız onu göstereyim. Bu arada birisi şey sordu. Buradaki sayfayı nasıl büyütürüm diye sordu. Şu Properties'e gelirseniz bu panele.
Şurada arkadaşlar sheet size var. Bunu A3 seçerseniz büyür. A2 seçerseniz büyür. LM2587'yi yapalım. Ancak şunu bir önce kaydedeyim. Kaybolmasın. İsmini de bunun işte LM2587 diyelim. Kaydettik. Şimdi buraya şu şeyi atmam gerekiyor. Şöyle şuradan alayım bunu. Şunların ikisini kopyalayayım. Şuraya bırakayım. Bunlar artık genel olarak kullanacağız. Şöyle ne yapıyorum? Önce bunları açmam gerekiyor, bu dosyaları. Şöyle bunların ikisini de seçiyorum. Üstte açılıyor. Sorun yok. Şuradan tekrar projelere geliyorum. Şunu kapatayım. Şimdi bu kütüphaneyi buraya açtım ama ancak daha şeye yüklemedim. Yani buradan erişemem henüz. Şurada göremeyeceklerim muhtemelen. Gördüğünüz gibi burada olmaması lazım. Evet, burada yok. Altta da yok. Bunu şöyle yapıyorum. 3 tane çizgiye tıklayıp File Based Libraries Preferences dediğim zaman burada şurayı, bu projeye has olanlar, burası da tüm genel, bütün hepsine hitap ediyor. O yüzden şuraya gelip o iki dosyayı seçmem lazım. Diyeceksiniz ki diğer tarafta neden attık o zaman? Orada edit yapabilmek için, yani içine yeniden şeyler atabilmek için oluşturdum. Database bir library değil tabii ki de. All files diyeyim şuradan. Şunun ikisini bir seçelim. Burada olacaktır, evet. Şu altta gözükecek ama ben onları üste almak istiyorum. Şunu move up dersem şeyin üstüne alacaktır. Bu sefer de burada da üste gösterecektir. Bakalım. Evet. Geldi buraya da. Bundan sonra artık atmanıza gerek yok. Bütün her yerde çıkacaktır bu kütüphane. Şimdi ben buraya LM2587'yi nasıl ekliyorum? Şu sol altta yine geliyorum. Schematic Library'yi seçiyorum. Buraya da şuradan add diyorum. Ekle diyorum. LM2587 tıkladım. Böyle bir sayfa geliyor bomboş. Önce buradan işte şu bir dikdörtgen çevresini şey yapalım. Pardon. Konuşamadım. Oluyor böyle şeyler. Canlı yayın heyecanı. Evet, bunu böyle rastgele koyduk. Şuradan Properties'e gelelim. Pardon, evet. Hiçbir şey seçili olmaması gerekiyor. Şuna bir açıklama yapalım. Diyelim ki işte Boost Converter. Çünkü daha sonra seçerken açıklamada gözüksün istiyoruz. Designator dediğimizde şurası da, yani designator. Burada orada verilecek IC bilmem ne, işte soru işaretini Altium sayıyla kendi otomatik atıyor. O yüzden önemli. Ultra Library'in de güzel ancak her şeyi bulamıyorsunuz maalesef. Ya bir de şey olduktan, alıştıktan sonra gerçekten çok pratik oluyor. Şunu çizmesi normalde 3-4 dakika bir şey. Size gösterebilmek adına böyle yavaş çiziyorum. Yoksa alışmakla alakalı. Zaten devamlı PCB çiziyorsanız bunlara alışıyorsunuz. Şöyle şuraya tıklıyorum. Pinleri koyuyorum. Taba bastım. Birinci pini koyuyorum. Adı neymiş? Şöyle aynısını yapalım. Comp. Herhalde compensation gibi bir şey. Şuraya gelelim. 2 neymiş? Feedback. Biraz açmak gerekecek şunu.
Evet. 3 neymiş? 3 grandmuş. Beş vein. 5 vein. Şurayı 5 V yapıyoruz. 4 switch. Biraz şekilsiz oldu. Niye? Şöyle mi yapsak? Sanki böyle daha iyi olacak. Ben böyle daha çok beğendim. Değil mi? Yani böyle daha iyi durmadı mı sizce de? Evet, Manufacturer Parts Search de var arkadaşlar Altium'da. Yeni 2019 ve 2020'de geldi diye biliyorum. Ama orada da maalesef her komponenti bulamıyorsunuz. Özellikle yenileri hiç bulamıyorsunuz. Ben de genelde yenilerle çalışıyorum. Yani yeni şeyler alıyorum çizerken. O yüzden olmuyor maalesef. Yani şunu da öğrenmek avantajlı bir olay. Zaten PCB çiziyorsanız bunu bilmeniz kesinlikle gerekiyor. Şimdi geçen hafta burada kullanacağımız footprint'ini çizmiştik. Aynı footprint'e sahipler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu DD pack yani D2 pack diye geçiyor aynı zamanda. O yüzden yeniden footprint oluşturmaya gerek yok. Aynısını sadece buraya atabilirim. Şuradaydık. Bunu nasıl yapıyorum? Şuradan add footprint diyorum. Geliyorum burada footprint'imi seçiyorum. Evet zaten bir tek bu vardı geçen haftadan. Bunu buraya ekledim. OK diyorum. Şöyle kaydediyorum hepsini tekrar. Şematiğime geliyorum. Components'ten onu tekrar seçmem gerekiyor. Comment'e şuraya comment yapsam iyi olurdu. Evet LM2587. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cillop gibi geldi buraya. Şunun biraz devreyi niye böyle kenara çizmişim ki? Biraz şöyle ortalayalım değil mi yani? Biraz göze hitap etsin. Sonra şunu bir bağlayayım. Feedback orası değil. Orası yanlış oldu. Feedback şurası. Tamam. Şuradan ground. Shift'le alıyorum bunu. Shift'e basıp tıklayıp çekersem kopyalamış oluyorum. Şuraya bir 3K ve 0.68 mikrofarad atmam gerekiyor. Şu şekil kutupsuz kondansatörler arkadaşlar. Bu şekil kutuplu kondansatör. Burada artı var. Aslında kutuplu kondansatörün sembolünü böyle yapmıyoruz ama bu muhtemelen Amerikan normunda böyle yapıyorlar. Normlar var biliyorsunuz. Şuna da bir giriş yapalım. V in diyelim buraya da. Şu 3K lazım buraya. 3K alalım bir tane. Dirençlere gidiyorum. Dirençlerden 0.805 seçiyorum. Daha önce bu ölçüleri açıkladım. Bunlar inç ölçüleri arkadaşlar. İngiliz birimi. İngiliz birimi miydi? Galiba öyle. İnternet bağlantınız olması gerekmiyor arkadaşlar bu kütüphaneyi kullanmak için. Bu kütüphaneyi bir kere yüklediğiniz zaman kütüphane sizde hep var. Sadece güncellemek için kütüphaneye internete ihtiyaç duyuyorsunuz. Manufacturer Part Search sadece internetten çalışıyor direkt. Şöyle 3 kilo alıyorum. Burada bilmiyorum tolerans ne kadar etkiler ama %1 seçiyorum. Şöyle şunu şöyle yapayım.
Bir tane 680 nano kondansatör gerekiyor. 680 nanofarad. Evet, 0.68 mikrofarad. Bunu seçiyorum. Şöyle metrikleri de sağ tarafında yazıyor arkadaşlar, görebilirsiniz. Şöyle şunu seçeyim. Bilgisayarım biraz kastığı için beni de zorluyor açıkçası. Hem yayın yapıp hem çizim yapmak zor oluyor galiba. Şuraya 100 mikrofarad 100 nanofarad atılmış. Bir de 100 nanofarad atalım. Onu da kutupsuz atmış. Şöyle bir şey. Buna da tabii ki yüksek voltajlı olması gerekiyor. Evet, sadece bobinimiz kaldı. Bobin de şöyle şu araya girecek. Biliyorsunuz boost converter'da bobin sayesinde enerji çevrimi yapılabiliyor. Yani voltaj yükseltilebiliyor. Bir tane Microsoft Access Database Engine gibi bir şey var. Onu yüklemeniz gerekiyor. Videonun açıklamasında onu yapmıştım. Şimdi ben bobin bulamamıştım uygun. Buradan DigiKey'e baktım arkadaşlar. DigiKey'den de şöyle 100 mikro Henry bobinlere baktım. Şöyle bir şeyde karar kıldım. Bu sefer de bunu true hole çizelim dedim. Bunun hem STP yani 3 boyutlu hali de varmış. Bunu indirelim, bunu çizelim. Bunu masa üstüne indireyim. Geçen hafta şey yapmıştık ama bu hafta bunu yapalım. Şöyle artık şeye ihtiyacım yok. Bu araya koyacağım çünkü. Gene gelip burada arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Herhangi bir şey kullanıp şuradan herhangi bir indüktör kullanıp sadece onun footprint'ini değiştirebiliriz. Şöyle indüktör power seçiyorum. Sadece değerleri şey olsun. İşte 100 mikrohenry olsun. Şöyle value şunu seçiyorum. İsmini değiştiririz bunun daha sonra. Bir bağlayayım. Şimdi gelip şuraya buradan add diyorum. Tekrar bunun ismini yazıyorum. İsmi şuydu. Komponentin direkt kendi ismini yazmanız daha mantıklı. Çünkü daha sonra arayınca bulabiliyorsunuz. Şöyle bir de açıklamasını, ölçülerini yazarsanız buraya iyi olur. Şunu kopyalıyorum ben. Description'a. Daha sonra biliniyor yani bunun ne olduğunu. Şu height, bunu da yazarsanız iyi oluyor çünkü daha sonra işinize yarayabiliyor bir bilgi. Bunun yüksekliği de yazıyor mu? Yazmıyor. Yaklaşık 40 vardır herhalde. 40 ya da 25 diyelim. Göz kararı. Evet, şuna tıklayıp şurada önce şöyle M1'i seçeyim. Şuraya tıklayıp bu indirdiğim step dosyasını buraya atmamız gerekiyor. Burası şey olmuş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şurası tam ortalanmış bu mekanik çizimde. Ondan dolayı bunu biraz yukarı almam gerekecek. Ama öncelikle şöyle şu pedlerin yerlerini belirleyeyim. Şöyle shift'e basarak sağ tuşla. Burada Altium'un yine güzel bir özelliği var. Şurada 3D Body Placement'tan Add Snap Points from Vertices tıklarsanız 3 boyutlu modeli seçip tam böyle bu pedlerin tam ortasına size bir referans noktası atar. Bunu yaptım. Şöyle 2'ye basıp tekrar geliyorum. 3 boyutlu halden çıkıyorum ama gözükmüyor onlar. Onların gözükebilmesi için şuradan View Configuration'dan
Şu 3D Body Reference Point'i açmanız gerekiyor. Şu an çok güzel oldu. Peki bunun önerilen pad size'ları neymiş? Ona da datasheet'inden bakmamız gerekiyor. Söylüyorum, recommended hole pattern. Burasıymış. 1.2 y aralığı 8'miş. Dışını söylemiyor. Çapını. Tamam, buradan şunu çizelim. Bize 1.2 koyalım o zaman. Şöyle şuna tıklıyorum, pad'e üstte. Tab'a basıyorum. Şunu açıyorum. Designatörü 1 yapıyorum. Çünkü neden? Orası 1 olduğu zaman, yani sembol 1 olduğu zaman bunun da pad'in de 1 olması lazım. Pin numaralarının birbirleriyle eşleşmesi lazım ki Altium bunu tanısın. Yoksa hata verecektir. Size 1.2 ama dışını 3 yapalım. Plated olması gerekiyor. Bu önemli. Plated ne demek? Deliğin içine kaplama yapılacak demek. Deliğin içine kaplama olmazsa şeyiniz olmaz arkadaşlar. İletim olmaz alttan yukarıya. Şöyle gelip tam bu noktaya bırakmanız gerekiyor. Böyle eğer tam oturmuyorsa Shift E'ye basarak şeyi açmanız gerekiyor. Ancak şu kapandı tekrar. Tekrar açmam gerekiyor. Maalesef ki böyle bir hata oluyor. Shift E'ye basarak şu snap pointlere ancak tekrar kapanıyor. Eğer snap ediyor, yani oraya otomatik oturuyor. O yapmıyorsa artık şöyle bir şey yaparız. Orayı açmamız gerekiyor. Şu properties'i bir aktif edeyim. Şuradan current layer, all layers fark etmez. 3D body snap points. Bunu açmanız gerekiyor. Yoksa orayı göremiyorsunuz. Yani daha doğrusu tanımıyor. Şimdi gördüğünüz zaman tam oraya oturur. Şöyle şunun boyutunu da ayarlayayım. Tekrar 3 milim yapayım. Tekrar koydum onu oraya. Şuraya da gelip 2'yi koyayım. Kendisi otomatik olarak arttırıyor arkadaşlar. Altium'un böyle bir özelliği var. Şimdi bunun ne dedik? Bu tam ortalanmamış, yani bu mekanik cimuru çizerken tam ortasını burası almış maalesef. Bunu biraz havaya kaldırmamız gerekiyor. Şöyle malzemeye tıklayıp burada stand of height var. Bunu biraz yükseltmemiz gerekiyor. Ne kadar işte bilmiyorum. 5 10 12 diyelim. Ya da 11. 11 tam oturdu gibi. Malzemenin tam ölçüsünü biliyorsanız bunu tam denk getirebilirsiniz ama getirmiyorsanız da sorun değil bu, çünkü hani çok elzem bir şey değil. Şimdi bunun çevresini belirten şeyleri çizelim. Şurada altta bu top overlay açıkken line'a tıklıyorum. Bu line'ın kalınlığını en az 0.2 yapıyorum çünkü 0.1 çıkmayabiliyor arkadaşlar genelde. Şöyle çevresini çiziyorum. Burada şuna tıklıyorum. Tab'a tıklayarak bütün hepsini seçiyorum. Buradan Ctrl C yapıyorum. Bunun tam ortasını seçiyorum. Neden? Kendime referans alıyorum ya da şurayı seçebilirim. Yani bu noktaya göre bu çizdiğim hattı kopyala diyorum. Ctrl V diyorum. Tekrar bu noktanın üzerindeyken sadece Space'e basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne oldu? O hat orada çizilmiş oldu. Bunun bir de assembly yapan, yani dizgi yapan arkadaşa şey olsun diye şunları çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tam bu çevresini belirliyor. Count yard deniyor buna İngilizce'de. Şunu da 0.1 yapabilirsiniz çünkü bu üretimde kullanılmıyor. Yani üretimde derken PCB'nin üzerinde çıkan bir şey değil. Üretimde sadece işte dizgi yaparken kullanılıyor. M15 genelde. Şöyle bir de ortasını belirleyen bir artı işareti atarsak bu tamam oluyor. Gördüğünüz gibi şu an kullanılmaya hazır. Bunu kaydettim. Tekrar şematiğime geliyorum. Burada 100 mikrometreye tıklıyorum. Evet, buradan indektör seçiliyken şuradan sağdan
Add diyorum. Footprint seçiyorum. Çok zor bir program Altıyım bazen yani. Ben bile strese giriyorum. Olamaz. Kütüphanemiz gelmemiş buraya. Çünkü kütüphaneyi yanlış yerde çizdik. 2 tane dosya vardı. Biz bir farklı bir attık dosyayı. Evet. Orada hata yaptık. O zaman şöyle yapıyorum. Yeniden o dosyayı açmam gerekiyor maalesef ki. Bunu alıp buradan, yani yine de şunu kopyala dersem kopyala, buna gidip buraya yapıştır diyebiliyorum. Evet, buraya da geldi şu an. Tekrardan bu işlemi yapmamız gerekiyor. Maalesef bizi biraz daha bekletecek. Şu an OK dedim. Şimdi bir numara atamam gerekiyor. Design diyorum. Tools diyorum. Annotation. Annotate schematics. Update changes list. Accept. Execute. Close. Ve hepsi numaralandırılmış oldu otomatik olarak. Yani genelde zaten bir sayfayı dolduracak kadar çizim yapılmıyor. Veya şöyle söyleyeyim. Bütün bir devre tek bir şematiğe ya tek bir sayfaya çizilmiyor. Eğer farklı partları varsa onlar farklı sayfalara bölünüyor. Çok daha avantajlı olan bir şey o şekilde. Okunabilirliği daha da artıyor. Şimdi buraya PCB çizim atmam gerekiyor arkadaşlar. Sağ tıklayıp PCB atıyorum buraya. Önce bunu bir kaydedeyim. İşte LM2587 diyelim yine. Design, update PCB document diyelim. Herhangi bir hata yok. Hata olsaydı burada kırmızı bir şey olacaktı. Şu an room atmıyorum buraya. Odacığı. Daha sonra atacağımız yerler de olur. Haftaya mesela belki bir LED ring çizeriz, böyle hani yuvarlak bir RGB LED. Arduino ile kontrol edilebilir. Bu aralar çok meşhur. Evet, malzemelerimiz buraya geldi arkadaşlar. Şöyle G'ye basıp şu grid'i bir ayarlayayım, ızgaramı. Bir de burası şu an mil konumunda. Ben bunu milimetreye alıyorum. Yani 1 milimetre ızgara ama ölçülerin hepsi hala inç. Şurayı milimetreye çekebiliyorum sağdan, properties'ten, hiçbir şey seçili değilken. Ya da Q'ya basabiliyorsunuz. Şurada zaten kısa yolu gösteriliyor, sağda Q olduğu. Şöyle ne yapalım? Önce şuna bir kabaca şey çizelim. Dışını çizelim. Keypath layer'ı seçip üstten şu pembeye tıklıyorum. Şöyle kabaca önce bir çiziyorum. Eğer sizde böyle köşeli gelmezse Shift Space yaparsanız arkadaşlar bu çizim modunu değiştirir. Gördüğünüz gibi çizim modu değişiyor devamlı. Space'e de basarsanız yönü değişir. Sadece Space. Şöyle bunu seçiyorum. Tab'a basıyorum. Tab'a bastığı için değen her noktayı seçiyor tab. Board Shape'den Define from Selected Objects diyorum. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şimdi bunları dizmeye başlayalım. Şöyle koyayım mesela şunu. C3 neden sağ taraftan başlamış? Çok ilginç bir numara atama olmuş bu. C3'te C4 girişmiş. Önce şöyle yapalım. Şunları bir dışarıya alayım. Şöyle C3'ü şöyle koyayım. C4 de şöyle paralel olsun. Şu da şöyle. Bobini de şöyle belki.
Burada tamamen biraz şey yani denemeniz gerekiyor. Her zaman uymayabiliyor her yaptığınız. Şöyle de olabilir sanki. Evet, bu böyle daha iyi olacak. Çıkıştaki dirençler C1, C2. Dirençler diyorum. Kondansatörler C1, C2. Bunu şöyle koymak istiyorum ben. Altium şu an acayip derecede kasıyor. Yani zorlanıyorum açıkçası biraz çizmede. Şu C5 nereye gidiyor? Bu arada V'in şöyleymiş ya. V'ini buradan alabiliriz. Şurası girişmiş. Girişi şuradan verebiliriz. Ancak çıkışta şurası. Tamam. Şu R1 nasıl olacak? R1'i buraya koyabiliriz belki. Ama Vout'tan alıyor. Bu bizim feedback'imiz. O zaman R1, R2 burada olsun. Şöyle. R3 ve C5 de şurada olabilir. Evet. Kabaca böyle olabiliriz. Şunu biraz daha aşağı alayım. Şunu biraz daha içeri alayım. Şunu da şöyle yapabiliriz gibi geliyor. Evet, buraya sığdıracağız. Şuraya artı eksi giriş, çıkışa da artı eksi aynı şekilde. Şunu çektim biraz daha. Şunu da biraz daha çekebilirim. Şöyle o pedleri de koyayım başlarken. Ne diyeyim buraya? GND diyeyim. Bunu kare yapalım. 4 milime 4 milim olsun. Tamam, delik çapı iyi. Şurası kare diyelim. Rectangular. Hatta 1,5 diyelim yani bazen. Ya da 2 diyelim. Taş attıkta kolumuz mu yoruldu? Şöyle diyelim. Şunu biraz daha açayım. Değmesin birbirlerine. Şunu bir tık aşağıya alıyorum. Sanki simetrik olmadı. Şurayı bir tık kapatayım. Simetri hastalığım var benim. Yani simetri önemli. PCB'lerde güzel duruyor. Define from selected object diyorum. 3 dediğim zaman gördüğünüz gibi. Tabii şunu V in yapıyorum. Şu an bunda hiçbir net yoktur. Yani hangi nereye bağlanacağını bilmiyor. Şuradan assign net diyorum. Şu şeye tıklıyorum. Buradan hangi nete atanması gerektiğini seçiyorum. V in diyorum. Şuna da V out seçiyorum. İsmini de V out yazayım. Manuel de yazabiliyorsunuz buraya yazdığım gibi. Buralar ground zaten. Evet. Başlayalım. Çizime. Tabii ayarları yapmamız gerekiyor. Design rules. Hemen ayarları yapalım. Altium böyle maalesef. Her şeyde ayarları yapmanız gerekiyor. Şurası 6 mil ya da 0.152 milim. Ben bu ayarları kaydettim. Her seferinde tekrar alabiliyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. 0.152 en ince. Bütün hemen standarttır bu. Yani üreticilerin verdiği değer budur. Üreticinin üretim kapasitesine göre bu belirlenir tabii ki de.
whole size değil de bir de via size'ı. Gerçi via atar mıyız bilmiyorum ama via'da 0.3 minimum pardon iç çapı 0.3 maksimum 1 olsun. Preferred 0.5 olsun. Maksimum 2 olabilir. Aslında bu delik içi kaplamalı biliyorsunuz. Pad. Via'nın olayı o. 0.8 olsun. Bunlar rastgele girilmiyor arkadaşlar. Bunların da bir mantığı var. Üreticinin yapabilir olduğu şeylere göre giriliyor. Onlara bakmanız lazım. Üretici hangi değerler veriyor. Bunlar genelde yaparlar. Yazarlar web sitelerinde. Buradan şu şeylerin formatını değiştireyim. Şöyle sağ tık text find similar objects istiyorum. Yani benzer objeleri bul. Şunu da aynısını bulsun istiyorum. Yani designator şu yani verilen numaralandırmalardan apply diyorum ve hepsini seçiyor gördüğünüz gibi. Buradan da true type font seçiyorum. Ben buradan gelip Calibri seçiyorum. Şuradan 1.7 bu benim tecrübe ettiğim bir değer. Yani bunu güzel basabiliyorlar, onu biliyorum. Şunu biraz daha yukarı kaldırayım. Şuraya hemen bir region atalım. Mesela şurası ne demiş? Vout. Vout. Buradan başlamış. Diyodun çıkışından. Yani eğer öyle bir şey yok. Viraj yok arkadaşlar. Bunlar bilmeyen arkadaşların bilmiyorum dememek için uydurduğu yalanlar. Öyle bir şey yok. Kanıtlanmış hiçbir bilgi yok. Eğer sorun arkadaşlara nerede okudun, nerede kanıtladın, var mı deyin. Yok. Şöyle bir sadece etki var. Empedans çiziyorsanız işte empedans ayarlı bir hat mesela diyelim ki 100 ohm filan. Bu köşelerde biraz discontinuity yani böyle devamsızlık oluşturuyor. Onun bir tek ayar yapılması gerekiyor. Onun dışında yani yok. Köşeli de böyle olur. Akım yavaş gider falan hikaye, hayal onlar. Hayal ürünü. Gerçekten bakın yani Avrupa'da da böyle. Avrupa'da da bilmeyen insanlar var. Hani demeyin ki Avrupa'da da biliyorlar. Şunu 1.1 yapalım. Ya da 2. Ya da bunu da region'la çizelim. Kötü bir şey. Yani öyle bir algıya sahip olmak. Hani okumamak. Yani ben çizdim o kadar devre. Köşeli de kullandım. Hiçbir sıkıntısını görmedim açıkçası. Rick Hartley var arkadaşlar. Adam yaşını almış PCB'ci biri. Altium çok konuşmalara çıkartıyor onu. Onu dinleyebilirsiniz. Şuradan V'ini direkt alayım. Şöyle mi yapsaydık? V'in böyle gelsin. Bu da böyle gitsin. Evet. Daha iyi olacak. Şuradan. Polygon değil ama Solid Region atıyorum. Benim için daha iyi. Daha kullanışlı. Polygon atmaya ihtiyaç duymuyorum. Bunu da alıyorum şöyle. Devre çizdikçe şekilleniyor arkadaşlar genelde. Kabaca önce bir yerleşimini yapmanız gerekiyor malzemelerin. Daha sonra ortaya çıkacaktır.
böyle hata vermesinin sebebi henüz net seçili olmadığından. Şöyle biraz oynatırsanız o net seçili olacaktır. Bu da tamam. Ben Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Orada Ceyhan Geçten hocam vardı. Çok iyi hatırlarım onu hala. Çok büyük emeği vardır bende ya. Şu V'in arkadaşlar alta gidiyor. Alttan bottom layer'dan alabilirim bunu. Direkt V'in böyle. Onu da hesapladım başta, düşündüm yani. Kafanız karışıyorsa böyle Shift S yaparsanız tek layer geçiş modunu alırsınız. Tek layer görüş moduna daha doğrusu. Ben çok şanslıyım aslında açıkçası ya. Hani daha doğrusu mesleği hem sevdiğim için çok uğraştım birincisi. Hem de doğru iyi hocalara denk geldim. Ya da ben onlarla hep ne bileyim hocaların hep iyi yanlarını ortaya çıkardım. Gerçi aynı liseden, aynı üniversiteden mezun bir sürü adam var ama herkes aynı işi yapamıyor bazen. Tabii kimseye burada laf da söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani ben çok uğraşıp çabalayan biriydim. Benim üniversitedeki arkadaşlarım da bilir yani beni. Bunu da şöyle yapalım. Şu V'ini ayarlayalım. Bunları neredeyse yol kullanmadan çiziyorum. Hep region atıyorum gördüğünüz gibi. Bir tane arkadaşım var burada, İsveçli. Baya bir iyi bir mühendis. Yaşı 40'ı geçsin. O da geçen bana aynısını söyledi ya. Caner, çalışıyoruz. O da başka bir firmada şu an danışman oldu. Biz danışmanız, danışmanlık veriyoruz. Yani çalıştığım firma danışmanlık firması. Oradan arkadaşım. O da şu an Stockholm'da bir yerde çalışıyor. O da high speed dizaynlar yapıyor devamlı. İnandıramadım adamı diyor ya. Köşeli çizmenin böyle bununla alakası yok diyor. İnandıramadım diyor. Rick Hartley'in videolarını falan atmış. Gene inanmamışlar. Ya bizim hayatımız böyle geçebiliyor arkadaşlar işte. Kimisi inanmak istemiyor. Kimisi okuyup öğrenebiliyor. Böyle zor oluyor bazen. Tamamına ground atacağım için ground çizmiyorum hiçbir yere. Sadece giriş çıkışı ayarlıyorum. Arkadaşın adı da Johan bu arada. Şunlar feedback olduğu için çok önemli değil. Bunlar küçük çizebilir. Şöyle Shift W yaptığım zaman önceden tanımlanmış genişlikler geliyor. Burayı 0.5 yapabilirim. Şunları attığım zaman bitiyor arkadaşlar. Bitti mi? Bitti bence ya. Ground'lar kaldı. Şimdi bir altlı üstü poligon atalım. Bence tamamdır. Değil mi yani? Hatta şuraya biraz şey atalım. V atalım ki buradaki akım geçişini çok olsun. V önceden tanımlanmış bir şey buraya. Rastgele atıyorum ben de. Evet. Şuraya gene bu sefer poligon atıyorum. Önce top layer seçili. Top layer'la zaten ikisini aynı anda atacağım. Şöyle. Yine space'e basarak bunun yönünü değiştiriyorum. Ayrıca şunu köşeli yapmak için yine shift space yapıyorum. Bir saatte devre ayağınıza geldi. Overlockçu gibi. Bu devreyi GitHub'da bulabileceksiniz arkadaşlar. GitHub'a da yükleyeceğim. Şöyle. Önce bunun tabii ki netini seçmek gerekiyor. Neti ground seçiyorum. Seçemedim. Ama şu bir daha seçeyim. Neden seçemiyorum? Evet, seçtik.
Muhtemelen bunlara ben şey atmayı unuttum. Netini. Evet tamam, onlar da şu an hazır. Pour overall same net object istiyorum. Bunu yeniden şöyle repur diyorum. Evet, hepsi bağlandı. Ben bunların bir de aynı bir de poligonu kopyalayıp Ctrl C yapıyorum bu noktadan, yine bir referans noktası seçiyorum kendime. Top bottom layer'a gidiyorum. Bottom layer'dan da aldım bunu. Aha, eşit olmadı. Bir daha yapıyorum. Evet. Tekrar net seçmem gerekiyor. Yani şöyle bir poligon oluşturuyorum üst katmanda. Aynı oluşturduğum poligonu alt katmana atıyorum. Daha sonra üst katmana da aynısını kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu da tekrar çizmem gerekiyor alttakini. Şimdi size Altium'da kurallarda bunun arasının açıklığını mesela biraz daha fazla istiyorum. Onu nasıl yaparız onu göstereceğim. Clearance, yani clearance dediğimiz olay iki objenin birbirine olan uzaklığı. Yeni bir clearance diyorum. New rule. Tamam mı? Buna gelip burada bu arada öncelik de var. Bu arada önceliği ayarlamanız gerekiyor. Custom query diyorum. Buraya in polygon diyorum. Yani poligonları da diyorum. Ne olsun? 0.2 olsun ya da 0.25 olsun. Clearance poligonla diğer bütün işte objelerin hepsinde, işte birincisi, ikincisi, eşleşenlerin hepsinde aradaki mesafe 0.25 milim olsun. Diyorum, apply diyorum. Sonra bir de gelip bu poligonlar nasıl bağlansın bunu seçeceğim. Poligonların ben hepsinin direkt bağlanmasını istiyorum, tamam mı? Şöyle direct connect diyorum. Gördüğünüz gibi direkt. OK dedim. Apply diyorum önce. OK diyorum. Tabi hata verdi. Neden? Çünkü şu aradaki mesafeler uyuşmuyor. Ne yapıyorum? Polygon repur all diyorum. Hepsini yeniden çiz diyorum. Hem bu araları açtı. Yani clearance ayarladı. 0.25 yaptı. Şöyle reports measure primitives diyelim. Evet, gördünüz mü? Aradaki mesafe 0.25 milim bizim ayarladığımız gibi. Hem de direkt bağladı hepsini. Şuraya ground gelmemiş mesela. Onu da nasıl yapıyoruz? Via atacağız her yere. Via stitching. Via add stitching to net diyorum. Bunlar neden şey oluyor? Mil oluyor. İlginç. Tools. Şu 0.3'e 0.7 GND ile top layer ile bottom layer arası GND atıyorum. 3 milim aralıkla şuradan aralarını seçiyorsunuz. Buradan özelliklerini. Evet. Buradaki bağlantı da kalktı. Şöyle boşa tıklıyorum. Şuradan gelip unrouted mesela var mı? 0. Yani demek oluyor ki çizilmemiş yok. Bu çizilmemişi gösteriyor. 3'e basıyorum. Ancak bunların hiçbir üstü kapanmamış. Şöyle yapıyorum. Ben üstünün kapanmasını, boyayla kaplanmasını istiyorum. Sağ tık find similar objects via multilayer. Buradan hepsini nasıl seçtim arkadaşlar? Aynı olanları, yani solder mask olmayanlar, üzerinde boya olmayanların hepsinin seçtim. Sağ tarafta da üzerini boyayla kaplayacağım. Nasıl? Solder mask expansion diyor. Yani solder mask açıklığı, o boyanın açıklığı diyor burada. Ben onu manuel yapıp 0 yapıyorum. Tinted, yani üzeri kapalı. Şimdi 3 dediğim zaman gördüğünüz gibi üzeri boyayla kaplandı. Şuraya işte GND diyelim. Şöyle top overlay seçiyorum, yani silk screen. Place string, burada mirror mu açık? Evet, mirror açık.
Şu mirror'ı kapatıyorum. GND diyorum. Şöyle kullanıcıya göre 3 milim. Şuraya da V in diyorum. Şuraya V out diyorum. Şuraya da GND diyorum. GND olmadı. Pardon. Yanlışlıkla caps'la bakmışız. GND diyorum. Evet. Şu an devremiz hazır arkadaşlar. Bir tek şu kalınlığı ayarlayalım. PCB'nin kalınlığı. Design Layer Stack Manager. Toplamda 1.6 oldu gördüğünüz gibi. Evet, kalınlığı da arttı. Evet arkadaşlar. Bu dizaynımız da bu kadar. Haftaya gömülü sistemler üzerine Coşkun Taşdemir'le sohbet edeceğiz. Canlı yayında. Orada sorularınızı da sorabilirsiniz. Coşkun Taşdemir'le, Coşkun abiyle. Biliyorsunuz kendisi Türkiye'de gömülü sistemler dersi veriyordu. Sonradan Hollanda'ya geldi. O da şu an danışman olarak çalışıyor Volkswagen'de. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın ki arkadaşlar bana destek olun. Hani katıl butonunu aktif et diyenler vardı ancak katıl butonunu 30.000 üye olmadan aktif edemiyorsunuz. Onun için Patreon belki açabilirim destek olmak isteyen olursa. Şimdilik onun dışında bir şey var mı bilmiyorum. Ya bu işleri tamamen arkadaşlar gönül işi. Hani YouTube'dan gerçekten para kazanmak filan hikaye. Yani bu çapta bir olayda. Hani para kazanmaya zaten benim kanalım başlamadı bile. Öyle bir hedefim de yok. Açıkçası benim biraz tecrübemi yaymak istiyorum. İnsanlara biraz daha bu konuyu anlatmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Türkiye'de biraz pek yaygın değil Altuyum. Donanım işi de pek bilinmiyor maalesef. Ya daha doğrusu biliniyor. Hani insanları şey altına koymayayım yanlış anlaşılmasın. Bazı detaylar gözden kaçabiliyor. Hani bildiğim tecrübem olduğu kadarıyla ben de aktarmak istiyorum. Benim bilmediğim noktalar tabii ki de var. Hani kendimi her konuda uzman diye şey yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ancak ben bildiklerimi anlatıyorum diyorum sadece. Yani yorum yaparak, beğenerek, işte paylaşarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir de Patreon hesabı açacağım kendime. Oradan da destek olmak isteyen varsa oradan da olabilir. Bu da çizime tekrar söylüyorum. GitHub'dan ulaşabilirsiniz. Yayından sonra altına ekleyeceğim linkini. Kendinize iyi bakın. Umarım sağlıklı kalırsınız. Güzel bir ne diyeyim yeni yıl dileyim bu arada arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki yayında.